Tanrı'nın eczanesinden herkese iyi günler. Çıban otu, Veronica officinalis. Diğer adları, yavşan otu, Veronica. Romalılar Germenlerin yaşadığı toprakları ele geçirip oralara yerleşince, Tötonlardan ilk öğrendikleri ve her şeyden çok kıymet verdikleri çoban otu oldu. Bu ot o zamanlar her çeşit hastalığın şifası adını taşıyordu. Eski bir şifalı bitki kitabında okuduğuma göre, Romalılar bu bitkiden o kadar çok etkilenmişlerdi ki, birbirlerini methetmek için o kişiye çıban otunun özelliklerini atfederek, onun kadar faydalı olduğunu belirtirler ve kompliman yaparlardı. Bir gün kanındaki yüksek kolesterol düzeyinden bahseden bir bey, bana bu sözü hatırlattı. Bu yüzden birkaç kez hastaneye yatmış. Ona, günde 2 fincan çıban otu çayı içmesini tavsiye ettim. 6 ay sonra bana telefon ederek müjdeyi verdi. Doktorlar son muayenesinde kolesterol düzeyini normal bulunca çok şaşırmışlar ve hastaneye yatmaktan da kurtulmuş, nasıl sevindi anlatamam. Çıban otu kuru toprakları sever, çalılıklarda, çitlerde, fundalıklarda, mezar ve yol kenarlarında, hatta ormanlarda yetişir. Yerde uzanan tüylü ince bir gövdesi, gümüş renginde parlayan tırtıklı. Yaprakları ve yukarı doğru yükselen sapı üstünde duran, açık mordan koyu mora kadar değişen güzel çiçekleri vardır. Yaprakları çok naziktir. Dokunduğunuzda hemen düşerler. Mayıs'tan Ağustos ayına kadar çiçek açarlar. Orman kenarlarında ve meşe ağaçlarının altında yetişenler, en kuvvetlileri olurlardır. Bu geleneksel bitki, kanı temizleyen bitki çayları karışımlarına eklenir ve taze ısırgan otu sürgünleriyle birlikte kronik egzamayı geçirir. Yaşlılarda görülen ihtiyarlık kaşıntısına bilhassa önerilir. Hassas bünyeli kişiler için hazmı harekete geçiren nazik etkisiyle iyi bir mide ilacıdır. Midedeki ve bağırsak rahatsızlıklarındaki sıvıları ve sümüksü yapıyı giderir. Çıban otu eski, kuru bronşit için çok etkilidir. Göğüs bölgesi şikayetleri için eşit miktarda ciğer otu, Pulmonaria officinalis, farfara otu, sinir otu ve çıban otundan yapılan çay şeker veya bal ile tatlandırılarak içilir. En etkili olduğu hal, aşırı zihinsel çalışmadan ileri gelen sinir bozukluklarıdır. Akşam uykuya yatmadan önce içilecek bir fincan çay, sakinleştirici etkisiyle büyük fark yaratır. Rahip Quenzle, bilhassa zihni yorulanlar için bir fincan çıban otu çayını şart koşuyor. Hem hafızayı kuvvetlendiriyor, hem de baş dönmelerini yok ediyor. Kereviz kökü ile karıştırılırsa, sinir zafiyeti kadar depresyon haline bile fayda veriyor. Sarılığa, mesane kumuna, romatizma ve guttan ileri gelen eklem ağrılarına harika tesir eder. Bir rahip şöyle anlatır. Ağır hafıza kaybımı, çıban otunu, 40 kilit ile beraber karıştırarak hazırladığım çayı günde 2 fincan içmek suretiyle 4 gün içinde atlattım. Kendimden emin değildim. Endişeleniyordum ve vaazlar sırasında önemli kelimeleri unutmaya başlamıştım. Bitkiler o kadar çabuk tesir etti ki. Sarılık, karaciğer ve dalak rahatsızlıkları için şu karışımı tavsiye ederim. 50 gram kara hindiba kökü, 25 gram hindiba çiçeği, 25 gram küçük incir çiçeği ve 50 gram çıban otunu iyice karıştırın. Gün boyu bu çaydan, tadlandırmaksızın 2 fincan yudum yudum için. Her bir fincan kaynar suya bir tatlı kaşığı dolusu bitki koyunuz. Bitki çiçeklenirken hazırlanan taze suyu, bakınız, kullanım, egzamaya, kronikleşmiş deri hastalıklarına iyi gelir. Bu sudan, günde 3 kez bir dolu tatlı kaşığı içilir. Eski şifa kitaplarında, çıban otu, yara otu diye nitelendirilirdi. Çünkü bilhassa incik kemiği civarındaki geç kapanan iltihaplı yaralar için tavsiye edilir. Yaralar, önce bitki özlü suyu ile yıkanır ve daha sonra taze. Hazırlanan çay ile pansuman yapılır. Yaranın üstüne kapatılır ve sıcak kalması için yara ayrıca bağlanır. Romatizma ve gut hastalığı olanlar, kolayca hazırlanan çıban otu hülasası muhakkak denemeliler. Bu hülasa dıştan ovalanmak suretiyle kullanılır. İçten ise günde 3 defa 15'er damla hülasayı su veya çaya damlatarak içmelidir. Yıl içinde en az bir süre için taze toplanmış çıban otu çayı içmeye bakın. Sadece kireçlenmeler azalmakla kalmaz, arındırıcı etkisiyle aynı zamanda bedene esneklik ve zindelik verir. Dolayısıyla dileğim şu, öğüdüme kulak asın. Kullanım. Çay.
1/4 litre kaynar su için bir dolu tatlı kaşığı bitki kısa süre demlenir. Taze su. Taze toplanmış çiçekli sapı yıkayın ve ıslakken sıkacaktan geçirin. Küçük şişelere hazırlayarak buzdolabında saklayın. Hülasa. 2 havuç dolusu yeni açmış olan otu ince ince doğrayarak 1 litrelik bir şişenin içine boğazına kadar doldurun. Sonra üstüne 1 litre %38 alkol oranlı kanyak veya vodka dökün, 14 gün güneşte veya sıcakta bırakın. Şu ana kadar dinlediğiniz bölüm, Maria Trebe'nin Tanrı'nın Eczanesinden Sağlık kitabından alıntılanmıştır. Başka kaynaklardan. Ek bilgiler. Çıban otu, diğer adıyla Veronica otu, bilimsel adıyla Veronica officinalis, yaygın olarak şifalı bitkiler arasında yer alır. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yetişen bu bitki, genellikle ormanlık alanlar, çayırlar ve çalılıklarda bulunur. Genel özellikleri. Aile, Plantaginacea, sinirotugiller. Görünüm. Yere yatık ya da hafifçe yükselen gövdelidir. Yaprakları oval şekilli, kenarları tırtıklı, yeşil renklidir. Çiçekleri genellikle mavi veya morumsu renktedir ve sap boyunca salkım şeklinde dizilir. Boy, yaklaşık 10 ila 40 santimetre uzunluğundadır. Çiçeklenme zamanı. Genelde Mayıs ve Ağustos ayları arasında çiçek açar. Kullanım alanları. Çıban otu, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılmaktadır. Aşağıdaki alanlarda fayda sağladığına inanılır. 1. Cilt sağlığı. Çıban, egzama ve yaraların iyileştirilmesinde haricen kullanılır. Derideki iltihaplanmayı azaltıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır. 2. Sindirim sistemi. Hafif müsil etkisi nedeniyle kabızlık tedavisinde kullanılmıştır. Mideyi rahatlatıcı ve iştah açıcı olarak bilinir. 3. Solunum sistemi. Bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde destekleyici olabilir. Balgam söktürücü özellikleri vardır. 4. Antijenflamatuvar ve antioksidan. Çeşitli inflamasyonlarla mücadelede kullanılır. Serbest radikalleri temizleyici özellikleri olduğu düşünülmektedir. Kullanımı. Çay hazırlama. Kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden yapılan çay, soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda tüketilir. 1 çay kaşığı kurutulmuş Veronica otu, 1 bardak sıcak suda 5-10 dakika demlenir. Günde 2-3 fincan içilebilir. Lapa, haricen çıban veya yaralar üzerine lapa olarak uygulanabilir. Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlıkları olanlar, kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır. Aşırı tüketim mide bulantısı yapabilir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Çıban otu hem şifa verici, hem de bahçelerde süs bitkisi olarak değerlendirilen bir bitkidir. Ancak her bitkisel ürün gibi, dikkatli ve bilinçli kullanımı önerilir. Bitirmeden hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki Tanrı'nın Eczanesinden sağlık videosunda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.